Sevgili varlıklar. Hepiniz sayfama, kanalıma hoş geldiniz. Ee, Daha önce belirtmiştim. Kryon serisiyle ilgili bir video yapacağım demiştim. İki kere iş yapmamak adına da canlı yayın yapıp daha sonra videoyu zaten yükleyeceğim. Evet, Kryon nedir? Kryon kimdir? Şimdi Krayon'la ilgili bazı yazılar paylaştım sayfada son zamanlarda. Bununla ilgili de bazı arkadaşlar işte büyücü o, Kryon büyücü, üçkağıtçı o falan böyle enteresan şeyler duyuyorum. Şimdi mesele burada aslında Krayon'la değil. Yani şu enteresan, insanların bilgi sahibi olmadığı bir konuda, okumadığınız, araştırmadığınız bir konuda herhangi bir bilginiz, fikriniz olmadan o üçkağıtçıdır, o yalancıdır gibi böyle bu kavramlar yanlış. Ama görüyoruz ki toplumumuzda insanların çoğunun karşılaştığım, gözlemlediğim durumlardan bahsediyorum. Okumadıkları bir kitaba inandıklarını iddia ederek yaşamaları bu anlamda beni çok fazla şaşırtmıyor. Böyle bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Yani o yüzden birisinin inanmadığı bir kitaba inandığını söyleyerek yaşamasıyla hiç okumadığı, hiç araştırmadığı herhangi bir kitap, öğreti, doktrin, din neyse hakkında da aynı şekilde o yanlıştır, o üçkağıtçıdır, o şöyledir, o böyledir demesi aynı şey yani. Bunun arasında herhangi bir fark yok. Fazla uzatmadan bu Krayon nedir? Neyin nesidir? Kısaca bahsedeyim. Böyle bir kitapla başlıyor mevzu, Bitiş Zamanı diye. Kryon kendisinin şöyle tanımlıyor, manyetik hizmetten olduğunu söyleyen bir melek grubu, varlık grubu. Yani ne derseniz deyin. Gezegenin her 25 yılda bir enerjisinin işte ayarlandığını, ölçüldüğünü, 1987'de de yapılan ölçümler sonucu daha önceki yapılan kıyamet kehanetlerinin aksine işte Maya takvimlerinin, işte Hipo haritalarının, işte Nostradamus kehanetlerinin bugünler için yaptıkları tüm kehanetlere rağmen kıyametin kopmayacağını, dünyanın hala yörüngesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan devam edeceğini ve bu enerjiyle dünya var olalıdan beri ayarlayan bazı böyle manyetik kitapların olduğunu, kendisinin de bu işte görevde olduğunu, dünyanın etrafını saran görünmeyen bir dört boyutun üzerinde bir manyetik ızgaranın olduğunu, bunun kutupluluğu sağladığını ve bu gezegende insan olarak yaşayabilmemiz için bu manyetik güce ihtiyacımızın olduğunu söyleyen insanı oluşturan tüm unsurları, atomları, atom altını, hücreyi, DNA'yı, DNA ile ilgili bir tane kitabı var sadece. DNA'nın önemini, DNA'nın biyolojimize etkisini, spiritüel yanımıza olan etkisini, ruhla olan ilişkisini gibi bizi oluşturan unsurları bugünün teknolojisiyle ve bugünün kafasıyla anlatıyor. Evreni, manyetizmayı, enerjileri, ruh denen şeyi oluşturan yapıları, yüksek benliği, beyni, işte sinaptik beyni, sezgisel beyni, kalp nedir, ne işe yarar gibi burada yarım saate, bir saate sığmayacak, bence çok kıymetli, çok değerli öğretiler anlatıyor bugün bizlere, biz insanlara. Seversiniz, sevmezsiniz, saygı duyarsınız, duymazsınız. Yani sonuçta böyle bir bilgidir, çalışmadır. Bence kıymetlidir diğer yapılan tüm çalışmalar gibi. Çünkü ben şuna inanıyorum, kolektif bir bilinç var, kolektif bir bilgi de var evrende. Her şey aynı anda yaşanıyor. Her an bir yaratım devam ediyor.
üç boyutlu algımızla algılayamadığımız bir bütünlük, bir yaratım var. Bir kaos var evrende. Dolayısıyla bilgi dediğimiz şey, bilgiye erişme noktasında tüm bilgiye vakıf değiliz. Yani insanlık tarihinde kaç senedir buradayız? Bizden önce ne vardı? İşte evrim nasıl oldu? Doğal seleksiyon var mıydı? İşte arada müdahale yapıldı mı? Yapıldıysa nasıl yapıldı? Neden 100 bin sene önceye kadar işte bugünkü bilimsel araştırmalarla 17 tane insan türü varken gezegende neden birden diğer 16 ırk yok edilerek sadece tek ırk insan türü ne izin verildi gibi bugünün penceresinden bence çok mantıklı sorular sorabilirsiniz. Çünkü hayvanlara baktığınızda aynı hayvan türünün çok farklı çeşitlerinin olduğunu görebiliyorsunuz. Ama insan dediğimiz varlığın, yaratığın gezegende başka bir türü yok. Tekiz. Bu anlamda da bir müdahale olduğu kesin. İşte bunu Adem ve Havva hikayesiyle de birleştirdiğimizde, dinlerde, kutsal kitaplarda, daha sonra Pleiadiaslıları, Arcturusluları, falanları, filanları böyle evrendeki bugün bize gelen bu egzantrik ilimlerle de birleştirdiğinizde bazı şeyleri kafanızda oturtabiliyorsunuz. O anlamda dediğim gibi her öğreti kendi içinde kıymetli. Çünkü her insanın tekamül ederken, daha doğrusu her ruhun bu bedenle tekamül ederken bu gezegende deneyimlemesi gereken süreçler var. Yani bazı şeyleri yaşamak zorundayız. Bazı süreçlerden geçmek zorundayız. Herkes kendi sürecini yaşar. Dolayısıyla mutlak hakikat diye bir şey yoktur ve insanların birbirlerine ben doğruyum, sen yanlışsın gibi yargıları hangi seviyede ve hangi frekansta olursa olsun hiçbir şey ifade etmez. Çünkü hakikatin ne bilimsel olarak ne spiritüel olarak sağlamasını yapamazsınız. Hani ben işte bu anlamda Facebook'taki paylaşımlarda gördüğüm bazı şeylere de böyle şaşırıyorum. Böyle bir kendini ispat etme çabası. İşte ben doğruyum, şu boyuttan geldim, işte şu bilgiyi getirdim, şöyleyim, böyleyim işte. Abi o zaman Facebook'ta ne işin var? Yani işte ben Tanrıyım ama Facebook'ta paylaşım yapıyorum hala. Yani anlatabiliyor muyum? Hani biraz üzerine düşündüğünüz zaman hani bu anlamda kesin yargılar koymak, kesin doktrinlerle insanlara bir şeyler aşılamak. Mesela Kriyon öğretilerini okurken şöyle cümleler geçiyor işte. Hiçbir öğreti takip etmeyin. Hatta Kriyon öğretilerine bile bağımlı kalmayın. Çünkü Tanrı arayışı, insanın en özündeki kendini arayışı, benliği arayışı, kendini bilen Rabbini bilirse eğer asla bitmez, bitmeyen bir şey bu. Dolayısıyla hepimizin içinde zaten hani o kutsal kase hikayesini bilenler bilir. O Petkoat 2 videosundaki işte o İsa'nın en son kayıkla gelirken o izlemeyenler için videonun altına linkini atabilirim. Çok enteresan bir video. Bunu da izleyin. Kriyon'a dönersek Kriyon ne getiriyor? Kriyon en çok vurguladığı şey sevgi. Yani ya belki de bugün en çok insanlığın, evrenin, gezegenin en çok ihtiyacı olan şey sevgi. Bunu nasıl tanımlıyor? Bunu koşulsuz bir sevgiden bahsediyor. Varlık düzeyinde bir sevgiden bahsediyor. Yani ben varlığım, bir varlığım. Bu şu an ekranda görünen şey değilim. Bunun da ötesinde başka bir mekanizmayım. Bunu detaylıca tanımladıktan sonra bunu varlık olarak görüyor. Kendisini de bir varlık olarak görüyor ve varlığıyla bizim varlığımızı onurlandırıyor varlık olarak. Çünkü yine en çok değindiği konulardan biri, burada reenkarnasyonu anlatırken hep şu örneği veriyor. Yusuf oğul hikayesi diye bir hikaye var. Galiba İncil, vahiy bölümünde geçen. Yani, babası iki oğlunu hayata hazırlar, yetiştirir, gönderir. Oğullardan bir tanesi geri döner, babasına bakmaya karar verir. Babasının dizinin dibinden ayrılmaz. Diğeri ise öyle havarda bir yaşam sürer. İşte nerede akşam, orada sabah kafasına göre bir hayat sürer. Sonra o da eve döner ve babası iki oğlunu da aynı şekilde karşılar.
Onlar hiçbir şekilde yargılamaz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bir tiyatro oyununda bir oyun oynarken sahnede oyuncu o role bürünürken tiyatroda katildir, öbürü de maktuldür. Birbirlerini öldürürler rol gereği. Ama oyun bittiğinde en son sahne kapanmadan önce hepsi el ele tutuşur, seyirciyi selamlarlar, kucaklaşırlar. Bu meseleleri niye veriyor? Çünkü gerçekten insanların hani, baktığımız zaman insanlığına, üç boyutlu biyolojik varlıklara çok önem verdiğini görüyoruz. Yani çok anlam yüklüyoruz şu bedene, biyolojiye, body mind denen şeye. Buna çok tutunuyoruz ve gerçeklik algımızı buna göre oluşturuyoruz. Çünkü bu dünyaya doğduk, bu gerçekliğe doğduk. Bize bu şekilde çocukluğumuzda I Am Mother filmini izlemeyenlere tavsiye ederim bu anlamda. Müthiş bir film. Yani eğer bir bebeği dünyaya geldiğinde ormana koyarsanız o bebek tamamen ormandaki hayata göre evrimleşir. Bu kadar. Dolayısıyla bizim gerçekliğimiz biz dünyaya geldiğimizde yani o uzay gemisine binip dünyaya geldiğimizde bu bedenle buraya çıktığımızda tamamen buradaki algı neyse bize yüklenen kodlar, matematik, fizik, kimya, biyoloji neyse tüm gerçekliğimizi oluşturan şey, katı madde haline dönüşmüş olan şey de bu oluyor. Dolayısıyla uyanmadığımız zaman, işte uyanmak deniyor buna. Uyanmadığımız zaman uykudasın ve bu gerçeklikte böyle, evet gerçeklik bu deyip bunun içine sürüklenip gidiyorsun. İşte uyanmak, hani Matrix filmindeki Neo'nun uyanması da aslında buydu. Uykudaydı. Uyanması gerekiyordu. Seçimini yaptı. Ama bir seçim yaptı. Bir niyet belirtti. Yani onu zorla dürtmediler. Tercih hakkı sundular. Yani kırmızı hapı mı istiyorsun? Yoksa mavi hapı mı istiyorsun? Bakın hani bunlar metafor gibi ama işte niyet dediğimizde hani 1400 sene önce gelen peygamberin belirttiği gibi de ameller niyetlere göredir. Çünkü siz bir şey istemezseniz evrenle, çünkü siz bir varlıksanız, değerli bir varlıksanız, ayrı bir varlıksanız, ego ile yaşayan, gerçekten değerli bir varlıksanız, ayrı bir varlıksanız, ego ile yaşayan, o zaman belli seviyelerde başka varlıkların olduğunu da kabul etmelisiniz sizinle birlikte. Ve bu isteğinizi dile getirmeniz gerekiyor. Buna ister Tanrı deyin, ister melek deyin, ister enerji deyin. Yani ne derseniz deyin, hangi kavramlarla bunu tanımlarsanız tanımlayın, fark etmiyor. Dolayısıyla işte Kriyon bu anlamda bize insanı oluşturan yapıları, evreni, Tanrı'yı ve Tanrı algısını, tarihimizi, bilimsel olmayan tüm gereçlerle açıklamaya çalışıyor. Ben bu anlamda gerçekten merak eden arkadaşlara şöyle bir seri 15 kitap, merak eden arkadaşlara şöyle bir seri 15 kitap bir seri yaklaşık 2 ayda falan okuyorsunuz. Ortalama bir hızla 1,5-2 ayda. Yani 1,5-2 ay çok uzun bir zaman değil 70 yıllık bir ömürde. Bir merak edip bir okuyup ondan sonra hani yorum yapmalarını tavsiye ediyorum. Her konuda böyle. Şöyle diyaloglara şahit oluyorum. İşte, sen yanlışsın. Neden? diye soruyorum. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Peki. Ben öyle düşünmüyorum ama. Yani anlatabiliyor muyum? Hani artık o cümleden sonra kurulacak hiçbir cümlenin anlamı kalmıyor. Çünkü ben öyle inanıyorum. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Hani şöyle bir cümle kurmadım. Çünkü ben bütün kitapları okudum, izlenecek bütün filmleri izledim. Bütün öğretilere baktım. En rezilinden en düzgününe kadar tüm ortamlara girdim. Her şeyi gördüm, deneyimledim. Ve bu artık hakikatin ne olduğu ile ilgili konuşma hakkına sahibim. Evet, benim dediğim doğrudur. Bunu kafanızda bir canlandırın yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden Kriyon okuduğunuzda zaman kavramına da, zamanın nasıl eğilip büküldüğü ile ilgili, işte Einstein'ın görecelik kuramını çok detaylı çok güzel meselelerle anlatıyor. Hani bilimsel dediğimiz anlamda o konularda o kavramları gerçekten herkesin algılayabileceği seviyede çok sade bir dille anlatıyor. Bu anlamda ben Lee Carroll'a da böyle bir hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Kriyon'un medyumu kendisi.
Kırıyona kanallık yapıyor. O süreci de kitapta anlatmış. O da çok uzun hikaye. Dediğim gibi yani öyle bir öğretiyi çok hani 15-20 dakikada özetlemek kolay değil. Bu anlamda ben okumanızı tavsiye ediyorum. Kırıyonu okumazsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani Kırıyon'a göre yine sevilirsiniz. Yine saygı duyulur size bir varlık olarak. Çünkü burada bir şekilde bir tekamül sürecindeyiz. Karmalarımız var, onlarla uğraşıyoruz. Bu arada karmayı da çok güzel açıklıyor. Karmanın ne olduğunu, dinlerdeki tövbe kavramı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir insanla hayatınızda bir ilişki yaşadığınızda, onunla temasa başladığınızda yaşadığınız her şey bir karma oluşturuyor ve o kökle başlayıp bir ağaç gibi işte o karmaları kolay bir şekilde nasıl çözebilirsiniz ve insanlarla nasıl helalleşip yolunuza özgür bir şekilde devam edebileceğinizi de kıymetli bilgilerle açıklıyor. Dolayısıyla kapatmadan önce bu anlamda sorusu olan arkadaşlara da ben yine elimden döndüğü, dilimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım ama ben ne anlatırsam anlatayım. Sizin okuyup kendi algınızla anlayacağınız gibi olmaz hiçbir şey. Her şeyi kendi süzgecinizden geçirin. Hiçbir bilgi mutlak değildir. Her bilgi deneyimleyene göre, gözlemciye göre değişir. Hepimiz farklı bireyleriz. Aynı kaynaktan gelen ama farklı bireyleriz. Bu anlamda siz en iyi siz bilirsiniz. Sizin bilinciniz neyse gerçeklik algınızda odur. Evreni o şekilde algılarsınız ve herhangi birisi sizin hayatınızda eğer bir cümleyle sizin hayatınızı etkileyebiliyorsa, tüm yaşantınızı değiştirebiliyorsa bazı şeyleri de sorgulayın. Yani hani bir şeyleri koyup yola devam etmek ayrı, yoksa evet artık ben buyum, buna tutunmak zorundayım, bununla yola devam etmek ayrı, bundan bahsetmiyorum. Bilinç sürekli genişleyen bir şey. Genişledikçe de realiteyi değiştiren bir şey. Bilinç fiziği değiştirir. Sevgi fiziği değiştirir. Bunların da hepsi bilimsel olarak mevcuttur. Sadece şu anki teknolojiyle açıklayamıyoruz. Yani henüz keşfetmedik. Henüz o karanlıklara daha ışığı yakamadık. Onlar hala karanlık. Bize görünmüyorlar. Böyle bakın. Işığın olduğu yerde karanlık barınamaz. Yani karanlık ışığın yokluğudur. Kendi başına bir kütleye sahip değildir ve herhangi bir şey ifade etmez. Dolayısıyla korkulacak bir şey değildir. Biz ışığı yaktığımızda, nuru saçtığımızda tüm karanlık aydınlanmak zorundadır. Ve artık orayı daha sağlam gözlüğe ihtiyaç olmadan belki de görebiliriz. O yüzden ben hepinize kendi ışığınızı yakmanızı tavsiye ediyorum.